Merhaba arkadaşlar. Bugün size metin yazan, görsel yapan, slide sunumları hazırlayıp bunları videoya dönüştüren, web sitesi oluşturan, merak ettiğiniz konuları derin biçimde araştırıp tüm bilgileri ayağınıza seren, Chrome eklentisiyle X'te ve Reddit'te yardırmanızı ve sosyal medya içerik üretiminde coşmanızı sağlayan harika bir yapay zeka platformundan YouMind AI'dan bahsedeceğim. Bunu Notebook LM'le Notion karışımı bir çalışma alanı gibi düşünebilirsiniz. Yani topladığınız tüm bilgileri tek bir yerde düzenleyebiliyor, ardından bunları makalelere, görsellere, slaytlara ve farklı içerik formatlarına dönüştürebiliyorsunuz. YouMind arkadaşlar sizi aktif bir şekilde üreten bir kullanıcıya dönüştürüyor. Peki kimler için uygun? Aslında oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çok fazla dokümanla ilgilenen bilgi çalışanları, içerik üreticileri, araştırmacılar, öğrenciler ve profesyoneller için oldukça kullanışlı. Videonun devamında şimdi birlikte platformun arayüzüne, nasıl kullanıldığına, öne çıkan özelliklerine, neler yapılabileceğine ve elbette fiyatına bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Platformun linki video açıklamasında arkadaşlar, ben anlatırken tıklayıp siz de inceleyebilirsiniz. Platformun ilk özelliği AI Writer, yani yapay zeka yazar. Bu bölüm YouMind'ın yazı üretim tarafındaki en güçlü araçlarından biri. Hemen deneyelim. Platformu açtığımızda böyle minimalist ama fonksiyonel bir ekran görüyoruz. Şimdi hemen soldan yeni proje diyoruz. Sayfa yaza tıklıyoruz. Burada yazdırmak istediğimiz konuyu yazıyoruz. Mesela ekonominin toplum üzerine etkileri hakkında 400 kelimelik bir makale yaz diyoruz. İstersek arkadaşlar alttaki menüden dil modelini de değiştirebiliyoruz. Daha sonra Enter'a ya da yandaki oka tıklıyoruz ve makalemiz hazırlanıyor. Birkaç dakika sonra tamamlandığında da altta makalemize ilişkin içgörüler de özetleniyor. Eğer istersek şuradan kaydı aç diyerek görselleştirilmiş sayfaya, yani panoya da gidebiliriz. Buraya yine sol üstteki craft ikonundan da erişebiliyoruz. Şimdi diyelim ki bir cümleyi beğenmedik ve değiştirmek istiyoruz. Bunun için önce değiştireceğimiz cümleyi seçiyoruz ve açılan menüden chat'i seçip nasıl bir değişiklik istediğimizi buraya yazıyoruz. Enter diyoruz ve revizyon tamamlandığında beğenirsek check simgesini, onay işaretini basıyoruz. Beğenmezsek çarpıya basıyoruz. Onay verirsek revizyon metne uygulanıyor. Hadi yazımıza bir de etkili başlık ekleyelim. Bunun için fare işaretçisini sayfa başına getirip başlık oluştura tıkladığımızda metne uygun etkili bir başlık oluşturuyor. Yandaki kapak ekle butonuna tıkladığımızda da bir default kapak ekliyor. İstersek üstteki kapağı değiştir alanından, mevcuttaki stok görsellerle değişim yapabilir ya da oluştur alanından nano bananayla istediğimiz, hayal ettiğimiz bir görseli oluşturabiliriz. Paragrafların üzerine gelip soldaki açılan menü simgesinden hiyerarşi ve madde özelliklerini kullanabilir ya da alta ekle seçeneğinden yazı içi görsel, kod bloğu, video gibi pek çok zenginleştirici öğe ekleyebiliyoruz. İşimiz bittiğinde üst sağ alandan yazımızın stilini, yazı tipini, arka plan görselini değiştirebilir, başka dile çevirebilir veya web sayfası linkini alıp paylaşabiliriz. Yine 3 noktaya tıklayıp yazımızın PDF, Word çıktılarını oluşturup bilgisayarımıza kolaylıkla indirebiliriz. Görsel oluşturma. Görsel oluşturmak için tekrar yeni proje deyip görsel oluştura tıklıyoruz. Ve promptumuzu giriyoruz. Ben arkadaşlar işte ne yazayım? Gün batımında dağa tırmanmak için hazırlanan 3 dağcı yazıyorum. Dilersek alttan görsel dil modelini değiştirebilir, hazır stillerden birini seçip uygulamasını sağlayabilir, görüntü kalitesini ve en-boy oranını da yine buradan ayarlayabiliriz. Nano Banana Pro'yu seçiyorum ve gönderiyorum. 1-2 dakika içinde harika bir manzaraya sahip gerçekçi görselimiz hazırlanıyor. Slide sunum ve video oluşturma. Şimdi de bir slide sunum oluşturalım. Slide'a tıkladığımızda karşımıza pek çok tür ve stil çıkıyor. Ben buradan çarpıcı görsellere sahip broşürü seçiyorum. Önce bize içeriğin nasıl sağlanacağını soruyor. Web'i seçersek kaynakların toplanacağı internet sitelerinin linklerini yapıştırmamız gerekiyor. Ben bu sefer içeriği ben oluşturacağım diyorum. YouTuber olmanın faydaları diye bir konu başlığı veriyorum ve slide için sayfa sayısını söylüyorum. Oldukça hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Ve birkaç dakika içinde slaytımız gördüğünüz üzere hazır hale geliyor. Diyelim ki bir slaytı beğenmediniz. Slaytın üzerine tıklayıp chat alanına istediğiniz değişikliği yazarsanız güncelleme sağlayacaktır. Son haline geldikten sonra sağ üst köşeden PowerPoint dosyası ya da PDF olarak da indirmek mümkün. İstersek video simgesine tıklayıp video oluştur diyerek Türkçe dublajlı akıllı bir video haline de getirebiliriz. Hatta bunu da yapalım. Evet, şu anda da slaytımızın videosunu sesli olarak dinliyoruz arkadaşlar.
broşür, YouTuber olmanın ne sunduğunu anlatıyor. İçerik üretimi, gelir fırsatları ve topluluk etkisi. Bu da tamamsa arkadaşlar, bunu da yukarıdan download ikonundan MP4 olarak bilgisayarımıza indirebiliriz. Web sitesi oluşturma. Yine önce yeni proje, sonra web sitesi oluştur diyoruz ve yine dil modelimizi seçip ne istediğimizi tüm detaylarıyla yazıyoruz. Gönderiyoruz. Düşünüp taşınıp araçları, skill'leri ayarlıyor ve her şeyi bize bildiriyor. Tıklayıp açıyoruz ve birkaç dakika içinde web sitemiz hazır. Yukarıdan linke tıklayıp görüntüleyebilir ya da HTML dosyası olarak indirebiliriz. İstediğiniz bir değişiklik varsa da mesela chat alanından hakkında görselini değiştir deyip görselimizi yükleyebiliriz ve resmimizi kod yazmadan ekleyebiliriz ya da diğer başlıkları veya içerikleri de yine aynı şekilde değiştirebiliriz. Öğrenme ve araştırma. YouMind merak ettiğiniz konularla ilgili bilgileri hem sosyal medya, hem internet siteleri hem de diğer kaynaklardan toplayıp derin bir araştırma yaparak sizlere sunuyor. Bunun için yeni proje deyip öğrene tıklıyor ve soruyoruz. Kara delik teorisiyle ilgili son 2 yılda yaşanan önemli gelişmeler nelerdir? Ve birkaç dakika içinde çeşitli kaynaklardan derlenen tüm bilgi önümüze seriliyor. Kesinlikle mükemmel. Eklenti kullanımı. Bir de tarayıcı eklentisi var, başta da söylemiştim. Soldaki menüde sol aşağıdaki kısımdan buna tıklayıp eklenti sayfasına gidiyoruz. Chrome'a ekle diyoruz ve aktif ediyoruz. Sonra Xcode'da bir post açıkken tarayıcıda YouMind simgesine tıkladığımızda bize posta dair içgörüler sunuyor. İstersek YouMind'a kaydet deyip arşivleyebiliyoruz. Bu eklentiyi aynı şekilde Reddit'te de kullanmak mümkün. Ve son olarak içerik üretimi için Skills kullanımı. Bu da çok önemli bir konu, iyi dinleyin. Bu sefer proje demiyoruz. Doğrudan menüdeki skill'e tıklıyoruz ve yeni skill diyoruz. Bu sayfadaki hazır skill'lerden birini kullanabiliriz. Ben tam kapsamlı YouTuber'ı seçiyorum. Buradaki seçeneklerle herhangi bir YouTube videosunu makaleye çevirebilir, uzun bir YouTube videosunun özet içgörülerini edinebilir, birden fazla YouTube videosu içeriğini birleştirerek eksiksiz ve harika bir sunum elde edebilir, en popüler YouTube videolarını analiz ederek viral bir video fikri alabilir ve en sevdiğiniz YouTuber'ların videolarını sistematik bilgi kaynağına dönüştürebilirsiniz. Bunları da mutlaka deneyin arkadaşlar. Ve fiyatlara gelecek olursak başlangıç paketi ücretsiz, Pro plan aylık $20, 20.000 kredi. Max plan aylık $100, 200.000 kredi. Yalnız yıllık ödeme ile Pro'da $40, Max'da $600 tasarruf sağlanabiliyor. Şahsi fikrim ise şu arkadaşlar, baştan sona 50 tane yapay zeka kullanmak yerine hepsini burada kullanabilirsiniz. Üstelik sadece bir yapay zeka fiyatına arkadaşlar. Normalde işte ChatGPT'nin herhangi bir sürümünü alsanız bunun kadar para vereceksiniz ama burada birçok yapay zekayı daha uygun fiyata tek bir platformda kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden mutlaka öneriyorum. Evet, geldik bu videonun da sonuna. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.